Merhaba canlarım. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni takip eden tüm değerli izleyicilerime sevgilerimi gönderiyorum. Aramıza yeni katılan herkese de ayrıca yine hoş geldiniz demek istiyorum. Şimdi kahvelerimizi içtik. Sevgiyle açıyor. Fincanın bize verdiği mesajları hep birlikte yorumluyoruz. Dilerim bu fal ihtiyacı olan herkese güzel farkındalıklar ve umut dolu haberler getirir. Şimdi enerjilerimizi toplayalım. Fincanımızın içine açalım ve falımıza başlayalım arkadaşlar. Şimdi fincanın dip kısmına baktığımda sıkıntıların adeta bir noktaya toplandığını, yani kenara toplandığını, geride bırakıldığını görüyorum. Bu da uzun zamandır sizi yoran bazı meselelerin artık yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlayacağına işaret. En güzel detay ise fincanın genelinin oldukça açık ve aydınlık çıkıyormuş olması. Ferahlık, önünüzün açılması, güzel haberler ve yeni başlangıçlar anlamına gelir. İçinizi sıkan konuların yerine daha huzurlu, daha umut dolu bir dönemin başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdi sabırlı kaldığınız takdirde önünüzde açılacak fırsatların da birlikte rahat bir nefes alacağınız bir süreç sizleri bekliyor diyebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar, şöyle kolum yapıştı. Şimdi burada bir kuğu benim dikkatimi çekiyor. Bakın başı burada. Bir kuğu bu. Çok zarif bir kuğu. Üstelik etrafının son derece aydınlık olması güzel gelişmelere, huzura, temiz niyetlere ve hayatınızda başlayacak olumlu bir döneme işaret ediyor. Kuğu şöyle söyleyeyim, aynı zamanda zarafet, sevgi, sadakat ve manevi anlamda güçlenmeyi temsil ediyor. Beklediğiniz bir konuda gönlünüzü ferahlatacak bir haber alma ihtimalini de gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bu tarafa doğru geldiğimde burada bir sürü harfler benim dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Hemen ön kısmında kalıyor konunun. Birçok harf belirmiş burada. E var, T var arkadaşlar, A harfi var, F var ve Y harfleri dikkatimi çekti. Bu harfler bir kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin isminin baş harfleri olabilir. Bazılarınız için ise birden fazla kişiyi de temsil ediyor olabilir. Falda harflerin toplu şekilde görünmesi arkadaşlar yakın zamanda isimlerini sık duyacağınız kişilerle yapılacak bir görüşmelere, gelecek haberlere veya yeni tanışmalara işaret ediyor. Şimdi burada en dikkat çekici ayrıntılardan biri de bu harflerin son tarafında, yolun başında bekleyen bir sülliyetin görünmesi. Hemen şurada arkadaşlar. Yol açık, çok hayırlı. Yani bu süliyet karar vermeyi bekleyen ya da size doğru adım atmaya hazırlanan bir kişiyi gösteriyor. Önünde herhangi bir engel görünmüyor. Bu kişinin ya da bu gelişmenin size ulaşmasının önünde ciddi bir engel olmadığını görüyorum. Yakın zamanda gelecek bir haber, bir buluşma ya da yeni bir başlangıçla bu açık yolun hareketleneceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada bir dala konmuş bir kuş benim figürü gözüme çarptı. Ya da bana bunu andırdı. Çok büyük bir kuş bu. Beklenen önemli bir haberin, güçlü bir mesajın ya da uzaktan gelecek sevindirici bir gelişmenin habercisi olarak yorumlayacağım. Şimdi bu kuşun büyük olması gelecek haberin hayatınızda etkili olacağını ve uzun zamandır beklediğiniz bir konuyu hareketlendireceğini gösteriyor. Kuşun hemen ön tarafında ise bembeyaz aydınlığın içinde bir kalp figürü görüyorum hemen şurada. Bu da
Bu kalbin içinden geçen bir ok gibi düşünün. Yani duygusal konularla önemli bir gelişme işaret ediyor. Bekar olanlar için yeni bir tanışma ya da karşılıklı hislerin ortaya çıkması, ilişkisi olanlar içinse kalpten kalbe yapılacak samimi bir konuşma ve duyguların netleşmesi anlamına geliyor. Kalbin aydınlık bir ortamda oluyor olması bu konunun hayırlı ve olumlu bir enerji taşıdığını hissettiriyor. Ayrıca burada bir sepet ya da çanta diyebiliriz buna arkadaşlar. Ya bir sepet ya da bir çanta kısmeti, hediyeyi, kazancı ve elinize geçecek değerli bir fırsatı simgeliyor. Bu bazen maddi bir kazanç, bazen de manevi anlamda sizi mutlu edecek güzel bir gelişme olabilir arkadaşlar. Kuş, kalp ve sepet figürlerinin bir arada oluyor olması hem güzel haberlerin hem de gönlünüzü sevindirecek kısmetlerin peş peşe geleceğini işaret ediyor burada. Şimdi burada bir kemik de benim dikkatimi çekti. Kemik figürü. Sabır gerektiren bir konuya geçmişte kalan evet arkadaşlar gözüm yaşardı, kusura bakmayın, silmek zorunda kaldım. Ne demiştik? Kemik dedik. Sabır gerektiren bir konuya, geçmişten kalan bir meseleye ve sağlam temeller üzerine kurulacak bir gelişme işaret edebilir. Uzun süredir beklediğiniz ya da sonuçlanmasını istediğiniz bir konuda artık yavaş yavaş netleşmeler yaşanacağını gösteriyor. Şimdi bu kemik figürünün etrafında ise U ve F harfleri oldukça belirgin. Bu harfler bir kişinin adının ya da soyadının baş harfi olabileceği gibi sizin için önemli olacak bir yerin veya olayın da işareti olabilir. Bu harfleri taşıyan biriyle yapılacak bir görüşme ya da alınacak bir haber öne çıkıyor arkadaşlar. Kemiğin hemen üzerinde ise küçük bir ördek görüyorum burada. Yani bu küçücük minyatür ördek yavrusuna benziyor. Sevimli bir figür. Masumiyet, yeni başlangıçlar ve sevindirici küçük gelişmeler anlamına gelir. İlk bakışta küçük gibi görünen bir fırsatın zamanla büyüyüp size önemli bir kısmet getireceğini gösteriyor. Özellikle aile, ev hayatı veya yakın çevrenizle ilgili yüzünüzü güldürecek güzel bir haber alma ihtimaliniz de oldukça yüksek görünüyor burada. Genel enerji olarak yorumlarsam fincanın olumlu gelişmelerin yavaş yavaş hayatınıza gelmeye başladığını anlatıyor arkadaşlar. Dediğim gibi genel olarak zaten oldukça aydınlık, ferah fal. En güzel işaretlerden biri bu arada. Önümüzün açık olduğunu, sıkıntıların yavaş yavaş geride kalacağını ve hayatınızda daha huzurlu bir döneme adım atacağınızı gösteriyor. Özellikle beklediğiniz haberler, yeni fırsatlar ve güzel başlangıçlar konusunda fincan oldukça olumlu mesajlar verdi bana. Aydınlık enerji kısmetlerin açılmasına, gönül rahatlığına, haneye gelecek sevindirici gelişmelere ve üzerinizdeki yüklerin hafiflemesini işaret ediyor. Kararsız kaldığınız konularda ise yolunuzun netleşeceği, içinize sinen kararlar alacağınız bir süreç var. Genel tabloya baktığımda arkadaşlar komple fincanın verdiği enerji umut dolu, bereketli ve hayırlı gelişmelerin yakın bir zamanda olduğuna işaret ediyor diyebiliriz. Tabağımıza geçelim. Bakalım tabağımız bize ne anlatacak.
Şimdi burada öncelikli olarak benim gözüme ilk çarpan arkadaşlar, şurada bakın birçok ayağı olan bir kırkayak bu. Şimdi kırkayak fal yorumlarında aynı anda yürüyen, birçok işi hareketli bir dönemi ya da peş peşe gelecek olayları simgeler. Uzun zamandır ağır ilerleyen konularını hız kazanacağını, bekleyen işlerin birer birer sonuçlanacağını işaret ediyor. Kırkayağın çok sayıda ayağının belirgin olması önünüzde birçok ya da birden fazla fırsatın ve seçeneğin olabileceğini gösteriyor. Bu dönemde hem iş, hem aile, hem de özel hayatla ilgili gelişmeler üst üste gelebilir. Önemli olan bu süreçte acele etmeden ve planlı hareket ederek doğru adımları atmanızdır arkadaşlar. Genelinin aydınlık, fincanımızın genelinin aydınlık ve ferah görünmesiyle birlikte bu kırkayak figürü yoğun ama bereketli bir dönemin habercisi olarak öne çıkıyor. Çünkü hane içinde çıkmış. Yorucu gibi görünse de sonunda emeklerinizin karşılığını alacağınız ve yüzünüzü güldürecek gelişmeler yaşayacağınız bir enerji hissediyor burada. Kırkayağın hemen üzerindeyse oldukça büyük bir çekirge figürü görüyorum ben. Dikkat çekici çünkü fal yorumlarında çekirge ani gelişmeleri, cesur adımları ve beklenmedik fırsatları simgeliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir konuda bir anda hareketlenme yaşayabilir ve önünüze değerlendirmeye değer bir fırsat çıkabilir arkadaşlar. Şimdi burada çekirgenin büyük olması bu gelişmelerin küçük bir olay değil, hayatınızda etkisini hissettirecek, yani önemli bir değişime işaret ettiğini gösteriyor. Özellikle bu iş olabilir, eğitim olabilir ya da taşınma ya da yeni bir başlangıçla ilgili sürpriz bir haber de alma ihtimaliniz yüksek görünüyor burada. Şimdi kırkayak ve çekirge figürlerinin peş peşe, üst üste, alt alta çıkması oldukça anlamlı. Önce yoğun ve hareketli bir süreç, ardından sizi adım adım ileri taşıyacak beklenmedik bir fırsat görünüyor burada. Fincanın geneli aydınlıktı. Aydınlık bir enerjiydi. Onunla birlikte bu figürler doğru zamanda cesaretle atılacak bir adımın hayırlı sonuçlar getireceği bir kısmet kapılarının açıldığını gösteriyor bize. Şimdi alt kısmına geldiğimde fincanın arkadaşlar bir sürliyet var burada. Bakın şurada ellerini arkaya doğru dayanmış. Rahat, kendinden emin bir şekilde oturuyor. Sabrın, güvenin ve bekleyişin artık yerini huzura bırakacağını gösteriyor. Uzun süredir mücadelede edilen bir konuda kişinin içinin rahatlayacağı, artık her şey yoluna giriyor diyeceği bir dönemi işaret ediyor. Bu sülliyetin hemen önünde ise şurada bakın bir balık, kıvrılmış bir balık sembolü var. Balık en güzel kısmet sembollerinden biridir bu arada. Büyük olması ise gelecek kısmetinde büyük olacağını anlatıyor. Bu kısmet maddi anlamda bir kazanç, iş fırsatı, bereketli bir dönem ya da uzun zamandır beklenen sevindirici bir haber şeklinde yorumluyorum. Balığa dönük olması, bakın bu füsuliyetin size doğru yaklaştığını ve sabrınızın karşılığını alacağınızı gösteriyor. Özellikle maddi konularda ferahlama, bereketin artması ve yeni fırsatların kapınızı çalması mümkün görünüyor. Aydınlık enerjiyle birlikte fincandaki bu büyük balık figürü önünüzde hayırlı ve bereketli bir dönem olduğuna dair oldukça güçlü bir işaret arkadaşlar. Şimdi bu balığın hemen önüne geldiğimde burada benim iki süliyet yine karşı karşıya. Bu iki figürün birbiriyle güçlü bir bağı var. Aralarında önemli bir konuşma, yüz yüze yapılacak bir görüşme ya da uzun zamandır beklenen bir buluşma enerjisini hissediyorum. Aradaki bağın net görünmesi, birbirlerinin elleriyle tutuşmuşlar, iletişimin kopmayacağını ve ortak bir konuda uzlaşma sağlanacağını gösteriyor.
Bu iki kişinin hemen altında ise çok belirgin bir kısmet var arkadaşlar. Bakın şurada. Bu şöyle söyleyelim bunu. Bu yapılacak bir görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağını işaret ediyor. Konuşulacak bir konu, alınacak bir karar ya da kurulacak bir ortaklık beraberinde güzel fırsatlar ve sevindirici gelişmeler getirecek gibi duruyor. Şimdi yan taraftaki enerjide bu kısmetin tek başına kalmayacağını, peş peşe gelecek olumlu gelişmelere destekleneceğini gösteriyor. Özellikle geneliyle, aydınlık geneliyle olması bu iki kişi arasında yaşanacak önemli bir görüşmenin hem maddi hem de manevi anlamda yüzleri güldürecek sonuçlar doğurma ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Şimdi burada yandan bir yüz bu. Sadece baş kısmı yandan görünüyor. Hemen şurada bakın. Bu yüz haneye dönük arkadaşlar. Ev ve aile ile ilgili bir konuya odaklanan bir kişiyi ya da hanenize gelecek önemli bir haberi simgeler. Yandan görünen yüz bazı konuların henüz tamamen açığa çıkmadığını, yakında netleşecek gelişmeler olduğunu gösterir. Sanki bir kişi sizi uzaktan takip ediyor, sizi düşünüyor ya da sizinle ilgili bir karar verme aşamasında gibi bir enerji hissediyorum burada. Haneye dönük olması ise bu gelişmenin doğrudan aile hayatınızı, evinizi ya da yakın çevrenizi ilgilendireceğine işaret arkadaşlar. Ferah, aydınlık, yani olumsuz bir anlam almadım burada. Aksine hanenize gelecek güzel bir haberin, önemli bir ziyaretin ya da aile içinde yaşanacak sevindirici bir gelişmenin habercisi olarak söyleyebilirim canlarım. Falım burada sona erdi. Gördüğümüz sembollerin genel enerjisi oldukça aydınlık arkadaşlar. Ferah ve umut vericiydi bence. Elbette fal yorumları eğlence ve kişisel yorum niteliğinde. Önemli kararları yalnızca bunlara göre vermemenizi tavsiye ediyorum. Yorumun gönlünüze dokunduysa videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm değerli takipçilerime gönülden teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan herkese de hoş geldiniz diyorum. Bir sonraki fal yorumunda yeniden buluşmak dileğiyle. Sağlık, huzur, bereket ve gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin sizlerle olmasını temenni ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın efendim.